Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda rafya iple hazırladığım baklava desenli çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Çantayı rafya ip yerine farklı iplerle de örebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir çanta oldu. Çantanın modelini de yakından göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde baklava desenini çantamızı uyguladıktan sonra etrafında paralel bir şekilde ilmek kaydırmayla şeritler yaptık. Yapımı oldukça kolay. Video içerisinde tüm detayları paylaştım. Çantamızın görünüşü bu şekilde. Burada örgü, askı kullandım. Askının yapımını da video içerisinde paylaştım. Çantanın içinde göstermek istiyorum. Çantanın içine ben şu an astar yapmadım. İsterseniz burada içine astar yapıp orta kapanma yerine çıt çıt da dikilebilir ya da fermuarda dikebilirsiniz. Çantamızın görünüşü bu şekilde. Harika bir çanta oldu. Çantanın eni 38 santim, boyu da 38 santim. Askının burada boyu da 62 santim. Bu şekilde. Ben burada yerli yumuşak rafya ip kullandım. 150 gram her bir ip 150 gramdı. İkinci ipten de biraz arttı. Toplamda 220 gram kullanmış oldum. Bunu da belirtmek istiyorum. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantam için gerekli malzemeler natural renk yerli yumuşak rafya kullanacağım. Bu iplerin markası yok. İstediğiniz farklı rafya iplerle de örebilirsiniz. Ve çantamızı örmek için tığ numaramız 3,5 milimetrelik bir tığla çantamızı öreceğiz. İlk önce zincir çekerek işe başlayacağız. Zincir çekmeden önce modelle ilgili bilgi vermek istiyorum. Yapacağımız model 14 ve katlarından oluşmakta. Yani 14 ilmek ve katlar üzerinde modelimiz kuruluyor. Tabansız bir çanta yapacağımız için direkt model üzerinden zincir sayısıyla örmeye başlayacağız. Düz bir şekilde çantamızı öreceğiz. Döne döne öreceğiz. Şimdi ben burada 14 ilmek ve katlarından oluştuğu için 14 ve katları olan 70 tane zincir çekeceğim. Artı bir üzerine zincir ilave edeceğim. Yani 71 zincirle başlayacağım. Eğer benim yapacağım ölçüden daha küçük yapmak isterseniz 14 ve ilmek katlar üzerinden oluştuğu için 70'in 14 eksiği 56 oluyor. Yani 56 14'ün katı, onun üzerine artı bir zincir ilave edip 57 zincirle başlayabilirsiniz. Yani 71 zincirin bir küçüğünü yapmak isterseniz 57 zincirle başlamanız gerekiyor. Eğer benim yaptığım 71 zincirden bir büyüğünü yapmak isterseniz burada 84 burada 14'ün katı oluyor. Artı bir zincir ilave edince 85 zincirle bir büyüğünü başlayabilirsiniz. Yani 71 zincirin bir küçüğü 57 zincir, bir büyük modeli ise 85 zincirle başlayabilirsiniz. Ben şimdi burada ipimi aldım. İlk burada ipimi kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Dediğim gibi 14 ve katlarından oluştuğu için ilk önce 14'ün katı 70 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 bu şekilde 70 tane zincirimi çekip geliyorum. 70 tane burada zincirimi çektim. Şimdi artı bir üzerine zincir ilave edeceğim ve toplamda 71 tane zincirim olmuş oldu. Şimdi burada tığın üzerine ipimi doladım. Sondan zinciri sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine batacağım. Yalnız burada batarken zincirin arka tarafını çevirdim. Şimdi arkadaki duran bakın tek ilmekler var. Bu ilmeklere batacağım. Sondan 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine bu noktaya batacağım. İlmek çıkarttım. Bakın tığımda 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkartıyorum. Tığda 2 ilmek kaldı. İkisini bir ördüm. Bakın ilk burada ikili trabzan yaptım. Tekrar ipimi doladım. Şimdi bir yanındaki zincir boşluğuna bu noktaya battım. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tığın üzerine ipimi doladım. Bir sonraki zincir boşluğuna tekrar bir tane daha ikili trabzan.
Bu şekilde saydığım zaman zincirle birlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan olacak. Bir yanındaki zincir. Tekrar bu noktaya battım. Zincirle birlikte toplamda 5 tane ikili trabzan oldu. Şimdi kafes oluşturacağız. Arada bir tane zincir, ipimi doladım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bir yanındaki zincir bir tanesini atladım ve ikinci zincir boşluğuna buraya batıp bir tane ikili trabzan yapacağım. Bakın ilk kafesi oluşturdum. Hep zincirin arka tarafındaki tek ilmeklere batacağız. Bir tane arada zincir, tekrar ipimi doladım. Şimdi bir yanındaki zinciri atlıyorum bir tanesini ve ikinci zincirin içine bu noktaya battım ve tekrar bir ikili trabzan daha yaptım. İkinci kafesi oluşturdum. Toplamda 3 tane kafesimiz olacak. Arada bir tane zincir, tekrar bir boşluk atladım ve ikinci zincirin içine bu noktaya bir tane tekrar ikili trabzan yaptım. Bakın üçüncü kafesi oluşturdum. Şimdi bu yaptığım kafesin trabzanını kullanacağız. Buradaki son trabzanla birlikte yan yana toplamda 9 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi bu kafesin trabzanını da sayacağım. Devam ediyorum. Bir yanındaki zincirin içine battım. 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve bir tane kaldı. Ve 9. Buradaki yaptığımız kafesin trabzanla birlikte saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ikili trabzan oldu. Şimdi buradaki gibi 3 tane tekrar kafes oluşturacağım. Arada bir tane zincir ipimi doladım. Bir zincir boşluğu atladım ve ikinci zincirin içine bu noktaya tekrar ilk kafesi oluşturacağım. Ve bir zincir, bir boşluk atladım ve ikinci zincirin içine bir tane trabzan, ikinci kafesi oluşturdum. Son bir tane daha yapacağım. Bir zincir, bir boşluk atladım ve bir sonraki zincirin içine bu noktaya son üçüncü trabzanı yaptım. Şimdi bu yaptığım trabzanı da buradaki gibi onu da sayacağım ve toplamda yan yana tekrar 9 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın 3 tane kafesi oldu. Şimdi son kafesini yaptım trabzanı da bir sayacağız. Bir yanındaki boşluk, 2, 9. Toplamda burada saydığım zaman kafesin trabzanını da saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çekip bir boşluk atlayacağız. İkinci zincirin içine ilk kafesi oluşturacağız. Tekrar bir zincir. Buradan da bir boşluk atlayıp ikinci zincirin içine ikinci kafes. Toplamda buradaki gibi 3 tane kafes yapacağız. Üçüncü kafesi oluştururken yaptığımız trabzanda
birinci trabzan sayacağız ve yan yana toplamda 9 tane ikili trabzan olacak. Bu şekilde 9 trabzan 3 kafes şekilde ilerleyelim ve sıranın sonuna doğru gelelim. Toplamda sıranın sonunda 4 tane burada zincir boşluğumuz kalacak. Sıramın sonuna doğru geldim. Burada en son 3 tane kafes yaptım. Şimdi sıranın sonunda bakın 3 tane zincir boşluğu kaldı. Ve son yaptığım kafesin trabzanla birlikte 4 tane sıranın sonunda ikili trabzanımız olmuş olacak. Şimdi bu yaptığım kafesin trabzanını da sayıyorum. Bir yanındaki zincir, 2, bir sonraki zincir boşluğu buraya, 3 ve şimdi son zincirin içine de 4. ikili trabzanı yapacağım. Ve 4. 3 tane trabzandan sonra bakın yan yana 4 tane sıranın sonunda ikili trabzan olmuş oldu. Şimdi dönüş yapacağız ve karşı tarafa doğru örmeye başlayacağız. Şimdi son yaptığım bakın zincirin içine 4. trabzanı yapmıştım. Aynı noktaya tekrar 2 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 ve 2. Yani toplamda köşede 3 tane aynı noktada ikili trabzanımız olmuş oldu ve bu tarafta da 3 tane trabzanımız var. Toplamda 6 tane ikili trabzan oldu. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi köşede 3 tane trabzandan sonra bakın hemen burada bizim yan yana 3 tane duran trabzan var. Şimdi bunun birincisine dibine battım. Buraya tekrar bir trabzan. Bir yanındaki bakın buradaki yaptığımız trabzanın dibine battım. Ve 2 bakın kısa ipimi de araya alıyorum ve son bakın trabzanın dibindeki boşluğa da buraya 3. trabzanı yapmış oldum. Bakın köşede bizim aynı noktaya battığımız 3 tane trabzan var. Yanında bakın bu tarafında yan yana 3 tane trabzan var. Ve onun karşısında da aynı dibine battığımız için 3 tane de burada trabzan var. Toplamda yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane burada ikili trabzan olmuş oldu. Şimdi köşeyi bu şekilde yaptık. Şimdi arada bir tane zincir ipimi doladım. Şimdi aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını karşısına da uygulayacağız. Örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Şimdi bir zincir çektim. Bakın burada bizim 3 tane kafes var. Aynı şekilde 3 tane kafes oluşturacağım. Trabzanın dibine bu noktaya batıp bir tane ikili trabzan yaptım ve ilk kafesi oluşturdum. Arada bir zincir, bir sonraki trabzanın dibine batıp buraya ikinci kafes, bir zincir. Şimdi bir sonraki bakın trabzan var. Burada bizim 9 tane trabzan var. Şimdi yan yana 9 tane trabzan yapacağım. Aynı zamanda bu noktaya 3. kafesimi oluşturacağım. 3 tane kafes oluşturdum. Şimdi bu oluşturduğum kafesin trabzanında birinci trabzan sayacağım. Bir yanındaki trabzanın tepesine battım. 2 3 burada bizim 9 tane trabzan var. Aynı birer tane trabzan yapacağım. 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar burada 3 tane kafes var. Bir zincir çektim. Trabzanın burada tepesine bir kafes, bir zincir, bir sonraki trabzanın tepesine ikinci kafes, bir zincir, bir sonraki bakın trabzanın tepesine 3. kafesi oluşturdum. Şimdi 3. kafesi oluştururken buradaki trabzanda birinci trabzan sayacağız ve burada aynı trabzanların tepelerine tekrar batıp 9 tane toplamda ikili trabzan olacak. Daha sonra bir zincir çekip buradaki trabzanın tepesine birinci kafes,
ikinci kafes, üçüncü kafesi yapacağız. Üçüncü kafesi yaptığımızın trabzanı tekrar birinci trabzan sayacağız. Toplamda burada 9 tane ikili trabzan yapacağız. Aynı buradaki yaptığımızın birebir aynısını tamamlayalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son burada bakın 9 trabzandan sonra 3 tane kafes oluşturdum. Şimdi kafesi oluştururken son yaptığım buradaki kafesin trabzanını da sayacağım. Bir yanındaki trabzanın tepesi 2, bir yanındaki 3 ve bir sonraki nokta ve 4 tane trabzan yaptım. Şimdi 5. trabzanı da son yaptım. 4. trabzanın aynı noktaya batacağım. Yani son noktaya çift batmış oldum. 4 tane trabzan yaptım ve 5.'de 4. trabzanın dibine yapmış oldum. Şimdi bu noktada birleştirmesini yapacağım. Şimdi ilk yaptığım burada 2 tane zincir çekmiştik sıranın başında. 1 ve 2. İkinci zincirin içine battım. İlmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi zinciri saymazsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Zinciri saymadan 9 tane ikili trabzan var. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Sıranın başında 1 ve 2. 2 tane zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi bir yanındaki trabzanın tepesine bakın ilk buradaki zincirden sonra bakın buradaki zincirden sonraki trabzanın tepesine bu noktaya bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir yanındaki trabzan burada toplamda yan yana 3 tane ikili trabzan olacak. Birinci trabzanı yaptım. Bir yanındaki trabzan 2, bir sonraki trabzan ve 3. Bakın zinciri saymıyorum. 3 tane yan yana ikili trabzan yaptık. Sıranın bakın sonunda bir tane trabzanın tepesine batmadık. Bu noktaya batmıyoruz. Şimdi bir tane zincir çektim. İpimi doladım. Bak şimdi ilk kafes boşluğunun tam arasına batacağım. İlk kafes boşluğunun içine bu noktaya bir ikili trabzan yaptım. Bakın ilk kafesimizi bu şekilde oluşturduk. Artık bundan sonra kafeslerimizi yaparken ara boşluklara batıp o şekilde kafesimizi yapacağız. Şimdi birincisini oluşturdum. Bir zincir çektim. Bir sonraki kafesin içine ikinci kafesi yaptım. Toplamda 4 tane kafes olacak. 2, bir zincir çektim. Bir sonraki ara boşluğa üçüncü kafes, bir zincir çektim. Bakın bizim burada 9 tane trabzan vardı. Şimdi trabzanlardan sağında ve solunda birer tane trabzan eksiltme yapacağız. O yüzden ilk trabzanı atlayacağım ve ikinci trabzanın tepesine bu noktaya batıp bu şekilde 4. Kafesi oluşturdum. Şimdi yan yana burada toplamda 7 tane ikili trabzan olacak. Şimdi sağında bakın en sağındaki trabzana batmadım ve en soldaki kenardaki trabzana da buraya batmayacağız. Yani sağından ve soluna birer tane trabzan eksilecek ve arada 7 tane yan yana ikili trabzan olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 7 tane trabzan oldu. Şimdi tekrar 4 tane kafes oluşturacağım. Bir zincir çektim. Şimdi buradaki 3 tane kafes vardı. İlk kafes boşluğunu araya birinci kafesi yaptım. Bir zincir, bir sonraki ara boşluğa ikinci kafes, bir zincir, bir sonraki kafesin ara boşluğuna üçüncü kafes, bir zincir. Şimdi bizim burada 9 tane trabzan var. 4. kafesi oluştururken bu 9 kafesin birincisini atladım ve ikinci trabzanın tepesine battım ve 4. kafesi oluşturdum. Kafesi oluşturduğumuz son trabzanı da birinci trabzan sayacağım ve yan yana toplamda
buradaki gibi 7 tane trabzan olacak. Bir yanındaki trabzan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzan oldu. Tekrar buradaki gibi bir zincir çekip ilk kafes arasına batıp birinci kafes oluşturacağız. Toplamda bu şekilde yan yana aynı buradaki yaptığımız gibi 4 tane kafes olacak. Yani buradaki 9 tane trabzanın da bir tanesini atlayacağız. İkinci trabzana battığımız zaman bu şekilde 4 tane kafes olacak. Tekrar burada 7 tane trabzan olacak. Bu şekilde sıralamamız aynı şekilde devam edecek. Tam köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Şimdi köşede bakın burada bizim 4 tane kafes olacak. 1, 2 ve 3 tanesini yaptım. Şimdi 4. kafesi oluştururken bizim burada köşede 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane burada köşede trabzanımız var. Şimdi birinci trabzanı atlayacağım ve ikinci trabzanın tepesinden itibaren tekrar 7 tane burada ikili trabzan olacak. Şimdi 4. kafesin yaptığımız 4. kafesin trabzanı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane burada trabzan yaptım. Baştaki trabzan ve sondaki trabzana batmamış olduk. Şimdi tekrar kafes oluşturmaya başlayacağım. Bir tane zincir. Şimdi ilk kafesin arasına bu noktaya birinci kafesi oluşturdum. Tekrar buraya bir tane zincir çekeceğim. Bir sonraki kafes boşluğuna ikincisini yaptım. Bir sonraki kafes boşluğunun içine üçüncü kafesi yaptım. Şimdi aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını şimdi karşı tarafa da uygulayacağız. Bir zincir çektim. Şimdi burada 9 tane 9 tane trabzan var. Bir tanesini atladım. İkinci trabzandan itibaren toplamda 7 tane ikili trabzan olacak. Bakın 4 tane kafes yaptım. Kafesin trabzanında bir tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın bir tane trabzan eksiltmiş olduk. Bir başta bir sonda eksilttik. 7 tane trabzan oldu. Şimdi bir zincir çekip ilk kafes boşluğuna 1, bir sonraki kafes boşluğu 2, bir sonraki kafes boşluğuna 3. kafes yapacağız ve 4. kafesi de burada 9 tane trabzan var. 4. kafesi de ikinci trabzanın tepesine batıp buraya trabzan yapacağız. 4 tane kafes olacak. Tekrar bu arada 7 tane trabzan, 4 tane kafes, 7 tane trabzan, 4 tane kafes şekilde sıranın bakın tam buradaki köşeye doğru gelelim. Buradan birlikte devam edeceğiz. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son burada 3 tane kafes yaptım. Şimdi 4. kafesi oluşturacağım. Bir zincir çektim. Şimdi sıranın sonunda köşede bakın bir tane trabzan atladım ve ikincisinden itibaren tekrar trabzan oluşturmaya devam edeceğim. Bakın 4 tane kafes oldu. Şimdi burada birinci trabzanı yaptım. Bir sonraki 2, 3, 4 tane trabzan. Bakın zincirden sonra 3 tane de burada yapmıştık ve toplamda 7 tane trabzan oldu. Bakın zinciri saymıyorum. Birleştirmesini yapacağım.
bir önceki sırada yaptığımız gibi ikinci zincirin içine batıp ilmek kaydırma yapıp ondan sonra 2 tane tekrar sıra başında bir üst sıra için 2 zincir çekip ondan sonra tekrar trabzanlarınızı yapmaya devam edebilirsiniz. Yani buradaki sıra başlangıçlarını aynı yapabilirsiniz. Ben burada zincirlerin belli olmaması için buradaki yaptığım tekniği farklı bir teknik uygulayacağım. Şimdi sıra başlangıçlarını değiştireceğim. Bu zincir izinin belli olmasını istemiyorum. O yüzden bizim zincirden sonra bakın 3 tane burada trabzanımız vardı. Şimdi zinciri bırakıyorum. Bakın 3 tane trabzanı burada birincisine batacağım. İlk önce buradaki çıkarttığım ilmeği bakın biraz uzatıyorum. Uzattıktan sonra şimdi buradaki birinci trabzanın tepesine şu şekilde tığımı battım. Şimdi bu çıkarttığım ilmeği aldım ve bu ilmeği iç kısma doğru bakın bu şekilde çıkarttım. Bakın iç kısma aldım bu ilmeği. Şimdi tekrar aynı ilmeğe batacağım. Aynı buradaki 3 trabzan vardı. Aynı ilmek birinci trabzana battım. Tekrar bakın yumaktan gelen ipimle tekrar buradan bir ilmek aldım. Bakın hem buradaki çantanın iç kısmına bir ilmek çıkarttık, bir de ön yüzüne de bir ilmek çıkarttık. Şimdi ben burada bunu uygulamamdaki sebep biz sıra başında zincir yerine trabzanla başlayacağız. Şimdi ben burada bir trabzan yapacağım. Şimdi bu yaptığım ilmeklerle bakın ilk yaptığım iç kısma çıkarttığım ilmeğe şu şekilde battım. Şimdi ön yüze çıkarttığım ilmeği de bakın şu şekilde parmağımla tuttum. Tam bunun ortasından tığımı battım. Bakın bu şekilde tığda 2 ilmek var. İkisini bir çıkartıp ilk trabzanı bakın sıranın başında zincir yerine trabzan yapmış oldum. Şimdi üzerine de bir tane zincir çektim. Bu bizim zincir sıranın sonunda burada birleştirme yapacağımız nokta bu zincirle olacak. Üzerine bir zincir çektik ve ilk trabzanı oluşturdum. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Bir yanındaki trabzanın tepesine battım ve buraya ikinci trabzanımı yapmış oldum. Şimdi biz kenarlardan birer tane trabzan eksiltme yaptığımız için son bakın 3. trabzana batmıyorum. Şimdi kafeslerimi oluşturacağım. 3. sıranın başlangıcındayız. Şimdi ilk burada birinci kafesimi oluşturacağım. Bir zincir çektim. Şimdi ilk kafesin içine buraya battım ve birinci kafesi oluşturdum. Bir zincir, bir sonraki kafesin içine ikinci kafes, 2, bir sonraki boşluğa 3, bir zincir. Şimdi 4. kafesi oluşturdum. Şimdi 5. kafesi yapacağım. Bir zincir çektim. Burada bizim 7 tane trabzan var. Bir tanesini atladım ve ikinci trabzanın tepesine bu şekilde 5 tane kafesi olmuş oldu. Şimdi bu yaptığım trabzan da birinci trabzan olacak. Bir yanındaki 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzan yaptım. Bakın en sondaki trabzana batmadık. En başta ve en sondaki birer tane eksiltme yaptık. 5 tane trabzan olmuş oldu. Şimdi buradaki gibi tekrar 5 tane kafes olacak. Bir zincir çektim. Şimdi ilk kafes boşluğuna buraya birincisini yaptım. Bir sonraki 2, 3, 4. Şimdi 5. yaparken bakın burada bizim 7 tane trabzan var. Birincisini atladım ve ikinci trabzanın tepesinden itibaren tekrar 5 tane burada trabzan olacak. Bak sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde devam edeceğiz. 5 tane trabzan yaptık. Bu şekilde 5 tane kafes, 5 tane trabzan, 5 tane kafes, 5 tane trabzan şekilde tam köşeye kadar gelelim. Köşeye doğru geldim. Burada 1, 2, 3, 4 tane kafesi oldu. Şimdi 5. yapacağım. Bir zincir çektim. Bakın burada bizim 7 tane köşede trabzanımız var.
Aynı diğer burada yaptığımız gibi köşede de aynısını yapacağım. Birinci trabzanı atladım ve ikinci trabzanın tepesine battım. Buraya aynı zamanda 5. kafesi oluşturdum ve burada aynı zamanda 5 tane de trabzanımız olacak. 1 2 3 4 ve 5. Bakın buradaki trabzanın bir tanesine batmadık. Başta ve sonda trabzan kaldı ve 5 tane köşede buradaki gibi trabzan yaptık. Şimdi aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi aynı modelimizi devam ettiriyoruz. Toplamda yine burada 5 tane kafes, buradaki 7 tane trabzanların en başta ve en sondakine batmıyoruz ve 5 tane trabzan. Arada 5 tane kafes, 5 tane trabzan. Bu şekilde ilerleyelim. Diğer tarafta yaptığımız gibi aynısını yapalım ve sıranın sonuna doğru gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi biz 4. kafesi yaptım. Şimdi tam köşeye geldim. Şimdi 5 tane kafesimiz olacağı için bir zincir çektim. Şimdi bir trabzan atladım. İkinci trabzanın tepesine battım. Kafesin trabzanında bir sayıyorum. Bir yanındaki trabzan, 2, bir sonraki trabzan, 3 ve sıranın başına da 2 tane bir trabzan vardı. Toplamda 5 tane trabzana tamamlamış olduk. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi birleştirme yaparken bakın biz burada bir trabzan yaptık. Üzerine bir zincir çekmiştik. Burada hafif ilmeği tekrar uzatıyorum. Rahat çantanın iç tarafına çıkartmak için ilmeği uzattım. Şimdi burada bizim ilk trabzanı yaparken üzerine bir zincir çekmiştik. Şimdi buradaki zincirin içine bu şekilde battım. Şimdi bu ilmeği alacağım. Şimdi bu uzattığım ilmeği çantanın iç kısmına çıkartacağım. Çantanın iç kısmına çıkarttım. Şimdi tekrar aynı battığım ilmeğe tekrar battım. Şimdi yumaktan gelen ipi aldım. Şimdi tekrar buradan bir ilmek çıkarttım. Bakın çantanın ön yüzünde de bir ilmek çıkartmış olduk. Hem çantanın iç kısmında bir ilmek oldu hem de ön yüzünde bir ilmek oldu. Şimdi ilk yaptığım çantanın iç kısmında çıkarttığım ilmeği şu şekilde tığımla battım. Ve ön yüzüne aldığım ilmeğin de bakın şu şekilde tutuyorum. Tam arasından tığımı batıp ikisinin arasından ilmek çıkarttım. Buraya bakın trabzan yaptım ve üzerine bir zincir çektim. Buradaki bir zincir sıranın sonunda birleştirme yapacağımız nokta olacak. Bu şekilde trabzanı oluşturdum. Şimdi bu yaptığım zincirin içine işaretleyici takacağım. Birleştirme yapacağımız bir zincirlik noktamız olduğu için şimdi buraya işaretleyici taktım. Şimdi tekrar üzerine bir tane daha zincir çekiyorum. Bu zinciri de kafes yapmak için kullanacağım. O yüzden yani toplamda 2 zincir olmuş oldu. Birincisine sıranın sonunda birleştirme yapacağımız zincir. Tekrar üzerine bir zincir çektiğimiz zincirde kafes için kullanacağız. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi bizim burada 5 tane kafesimiz var. Şimdi bu sırada 6 tane kafes olacak. Kafes yapmak için ilk kafes boşluğuna battım. Ve toplamda buraya 6 tane kafes olacak. Bir sonraki boşluk, 2, 3, 4, 5 tane kafes oldu. Şimdi 6.'yı yapacağım. Buradaki bizim 5 tane trabzanı en başta ve en sondakine batmayacağımız için bu sırada 4. sırada 3 tane olacak trabzan sayımız. Şimdi 6. trabzan kafesi 2. trabzanın tepesine 6. kafesi yaptım. 1, 2 ve 3. Bakın burada 3 tane de trabzanımız oldu.
sondaki bir tane atlamış olduk. Şimdi tekrar arada 6 tane kafesimiz olacak. Bir zincir çektim. Şimdi ilk kafes boşluğuna birinci kafesi yaptım. Bir sonraki boşluk 2 3 4 5 6. kafesi yaparken burada 5 tane trabzan var. Bir tanesini atladım. İkinci trabzanın tepesine bu şekilde battım ve 6 tane kafes yaptım. Şimdi kafesin trabzanında bir sayıyorum. Bir yanındaki trabzan, 2, bir sonraki trabzan ve 3. Bu sıramızda 4. sıramızda bu şekilde ilerleyecek. 6 tane arada kafes. Burada 3 tane trabzan, 6 kafes, 3 trabzan, 6 kafes, 3 trabzan, tekrar 6 tane kafes. Bizim burada 5 tane trabzan var. Yine en baştaki ve en sondaki trabzanın birer tanesini atlıyoruz. Yine köşede de aynı buradaki yaptığımızın aynısını uyguluyoruz. Köşede de 3 tane trabzan olacak. Tekrar 6 tane kafes. Bakın çantanın diğer tarafında aynı işlemi uyguluyoruz. 6 tane kafes, 3 trabzan. Bu şekilde ilerleyeceğiz ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Sıramın sonunda 1, 2, 3, 4, 5 ve son 6. kafesi oluşturacağım. Bir zincir çektim. Burada bizim 5 tane trabzan var. Bir trabzan atladım. İkinci trabzanın içine son 6. kafesimi oluşturmuş oldum. Şimdi burada bizim toplamda 3 tane trabzan olması gerekiyor. 1 ve son trabzanın tepesine de ikinci trabzanı yaptım. En baştaki yaptığım trabzanla birlikte 3 tane olmuş oldu. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Burada ilk trabzanın üzerine bir tane zincir çekmiştik. Zincirin içine battım. İlmek çıkartıp bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu şekilde ilmek kaydırmayla sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Burada 5. sıraya geçiyoruz. Bizim burada 3 tane ikili trabzan var. Tam ortadaki ikili trabzanın tepesine gelmem gerekiyor. Yani sağ taraftaki boşluğa gelmem gerekiyor. Onun için bakın ilmek uzatıyorum. Hemen sağ taraftaki tam ortadaki trabzanın tepesine battım. Buradan bakın bir ilmek aldım. Bakın ilmeği uzattım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm ve üzerine bir tane zincir çektim. Bakın tam burada sağ taraftaki ortadaki trabzanın tepesine gelmiş oldum. Bu şekilde trabzan yaptık. Sıramızın başlangıcı bu sırada bu şekilde olmuş olacak. Şimdi bir zincirin içine tekrar işaretleyici takacağım. Sıra sonunda birleştirme noktamız burası olacak. Şimdi burada ben kafesle başlayacağım. Kafes yapacağım için kafesin arasındaki bir zincir çekeceğim. Tekrar üzerine bir tane zincir çektim. Bakın burası bizim bir zincir. Birleştireceğimiz zincir. Diğer zincir ise kafesin arasındaki boşluk zinciri olmuş olacak. İpimi doladım. Şimdi hemen bakın buradaki bizim ilk kafes boşluğunun içine buraya ilk birinci kafesimi yaptım. Tekrar bir zincir, bir sonraki ara boşluğa ikinci kafes, bir zincir, bir sonraki ara boşluğa üçüncü kafesimi yaptım. Bakın 3 tane kafesle başladık. Biz burada 5. sırayı yaparken şimdi tam buradaki bizim ortadaki kafeslerin tam ortasına yeni bir baklava deseni oluşturacağız. Şimdi onu paylaşacağım. 3 kafesten sonra bakın kafesin trabzanını da sayıyorum. 1, hemen dibindeki trabzanın tepesine battım. Buraya 2, sol taraftaki boşluğa da tekrar bir trabzan yaptım ve 3. Bakın buraya 3 tane trabzan yapmış olduk. 3 tane kafeste başladım ve 3 tane de trabzan yaptık. Şimdi devam edeceğiz kafes yapmaya. Bir zincir. Bakın diğer
buradaki kafeslerin tam orta noktasına kadar arada kafesimiz olacak. Bir zincir çektim. Bir sonraki ara boşluk. Tekrar birinci kafes. Bir zincir. Bir sonraki ara boşluk. İkinci kafes. Şimdi burada bizim 3 tane trabzan var. Ortadaki trabzanın tepesine üçüncü kafes. Bir sonraki ara boşluk. 4 5 ve 6. Tam 6 tane kafes yaptım. İşte 6. kafesin trabzanı da 1 sayacağız. 1, hemen dibindeki trabzanın tepesine 2, sol taraftaki bir zincirlik ara boşluğa da 3. trabzanı yaptım. Bakın tam kafeslerin orta noktasına baklava desenini oluşturacağımız ilk burada 3 tane trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi devam edeceğiz tekrar. Bir zincir, bir sonraki ara boşluk, 1 2, tam ortadaki trabzana battım, 3 4 5 ve 6. 6 tane kafes yaptım. 6. kafesin trabzanına 1 sayıyorum. Hemen dibindeki trabzana 2, solundaki boşluğa da 3. ikili trabzanı yaptım. Bu şekilde devam edeceğiz. 6 tane kafes, 3 tane trabzan, 6 tane kafes ve en son bakın burada 3 tane trabzan. Kenarda da aynı modelimizi devam ettiriyoruz. 6 tane kafes. Bakın burada yine 3 tane trabzan. Burada köşeye kadar gelelim. Tekrar bu noktayı paylaşacağım. Diğer köşeye doğru geliyorum. 6 tane kafes yaptım. Tam kafeslerin tam ortasına tekrar baklava deseni oluşturacağız. 6. kafesin trabzanı 1, dibindeki trabzan 2, solundaki boşluk ve 3. Bir zincir çekip şimdi yanındaki ilk kafes boşluğuna birinci kafes, bir zincir, bir sonraki ara boşluğa 2, bir zincir. Bakın 3 tane trabzan var. Bir tanesini atladım. İkincisine üçüncü kafes, bir zincir, bir sonraki ara boşluğa 4, bir zincir, 5, bir sonraki boşluğa ve 6. Bakın kenarda burada 6 tane kafes oluşturdum. Hemen dibindeki trabzanın tepesine ikinci trabzan ve sol taraftaki boşluk ve 3. trabzanı yapmış oldum. Tam orta noktaya denk geldi. Tekrar 6 kafes, 3 trabzan, 6 kafes, 3 trabzan şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın en son kafesinin tam orta noktasına 3 tane trabzan yaptım. Şimdi sıranın sonunda bir zincir çektim. Kafesimizi devam ettireceğiz. Bir zincir, bir sonraki boşluğa sıranın sonunda birinci kafes ve burada bizim bir yanındaki ara boşluğa 2 tane kafes ve 3. kafesi yaparken hem 3. kafesi yapacağım, aynı zamanda birleştireceğim ve toplamda burada bakın sıranın başında biz 3 tane kafesle başlamıştık. Sıranın sonunda da 3 tane kafes yapacağız ve toplamda bu aralarda yaptığımız gibi 6 tane kafese tamamlamış olacağız. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Bakın işaretleyiciyi çıkartıyorum. Trabzanın üzerine biz bir zincir çekmiştik. Buradaki ilmeğe battım ve tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu şekilde 6 tane trabzanların arasında 6 tane kafesimiz olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Biz kafesle başlayacağımız için hemen önündeki bir zincirlik ara boşluğun tam orta noktaya gelmem gerekiyor. Yanındaki ara boşluğa battım ve tekrar bir ilmek kaydırma yaptım ve tam orta noktadayım. Şimdi buraya yeni bir sıraya geçiyoruz. Biz 5. sırayı tamamladık. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. 6. sıra başlangıcı kafes olacağı için burada bir ilmek uzatıyorum.
Ben burada zincirsiz yukarı çıkacağım. İsterseniz burada 3 tane zincir çekip bir sonraki kafes boşluğuna batıp ilk kafesi oluşturabilirsiniz. Zincir izi belli olmaması için ben bu şekilde yapacağım. Şimdi ilmeği uzattım. Bakın şu şekilde çevresinde bir tur döndürdüm ve buradan bir ilmek alıp içinden çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Bakın bir üst sıraya zincirsiz bu şekilde çıkmış oldum. Şimdi bir zincirin içine işaretleyici taktım. Sıranın sonunda yine buradaki zincir noktasıyla birleştirmesini yapacağız. Şimdi kafes yapacağım için bakın kafesin arasındaki bir tane zinciri yaptım. Yanındaki ara boşluğa buraya ilk kafesi oluşturmuş oldum. Bakın bu şekilde birinci kafesi yaptım. Şimdi buradaki bizim 3 trabzanı 5 tane trabzana çıkartacağız. Sağdaki boşluğa ve soldaki kafes boşluğuna birer tane trabzan yapıp 5 tane trabzan olmuş olacak. Artırma yapmış olacağız. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi hemen son kafes boşluğuna da ikinci kafesimi yapmış oldum. Şimdi ikinci kafesin trabzanı bir yanındaki trabzana battım. 2 3 4 ve sol taraftaki bir zincirlik boşluğa da ve 5. 2 kafeste başladım sırama ve birer tane arttırdım ve 5 tane trabzan olmuş oldu. Şimdi devam edeceğiz burada. Bir zincir çektim. Bir sonraki kafesin içine battım ve birinci kafesimi oluşturdum. Tekrar bir zincir. Bir sonraki boşluk 2 3 4 ve 5. Burada 5 tane trabzandan sonra 1 2 3 4 5 tane kafes yaptım. Şimdi 3 tane trabzan noktasına geldim. Sağ taraftaki aynı zamanda trabzanı da yapmış olduk. Şimdi birer tane trabzanların tepelerine batacağım. 2 3 4 ve sol taraftaki boşluğa battım ve 5. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Buradaki gibi 5 tane kafes. Bakın 3 trabzana geldiğimiz zaman sağında ve solundaki kafes boşluklarına birer tane trabzan yapacağız ve toplam 5 tane olacak. Buradaki 5 kafes, 5 trabzan, 5 kafes, 5 trabzan şekilde ilerleyeceğiz. Tekrar burada 5 tane trabzan, kenarda tekrar burada 5 tane kafes. Diğer tarafa aynı şekilde devam edeceğiz. 5 trabzan, 5 kafes şekilde sıranın sonuna kadar hep bu şekilde ilerleyelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada 5 tane trabzan yaptım. Bakın sıranın sonunda bizim toplamda 5 tane kafes olması gerekiyor. 2 tanesini başta ördüm. Sıranın sonunda da 3 tane kafesimiz olacak. Bir zincir, bir sonraki kafes boşluğuna battım. Birinci kafesi yaptım. Bir zincir ve şimdi son boşluğa buraya ikinci kafesimi yaptım. Şimdi birleştireceğiz. Aynı zamanda da üçüncü kafesimiz de olmuş olacak. Bir tane zincir çektim. Şimdi işaretleyiciyi çıkartıp buradaki çektiğimiz bir zincir noktasına batıp ilmek çıkartıp bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi sıranın sonunda da 3 tane kafes oldu ve bu arada 5 tane toplamda kafesimiz olmuş oldu. Diğer sıralarda yaptığımızın aynısı oldu. 5 trabzan 5 kafesimizi bu sırada tamamladık. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Biz yeni sırada 2 4 5 6 7. sıraya geçiyoruz. 7. sıra için şimdi tam ortadaki boşluğa denk gelmem gerekiyor. Tam ortadaki boşluğa battım. Buraya bir ilmek kaydırma yaptım. Tam orta noktaya geldim. Şimdi burası tekrar kafesle başlayacağım için bakın hafif ilmeği uzattım. Bir tur döndürdüm. Buradan bir ilmek çıkarttım. Ve üzerine bir tane zincir çektim. Bu benim zincir tekrar işaretleyici takacağım. Başlangıç noktamız olmuş olacak. Şimdi kafes yapacağımız için üzerine tekrar bir tane daha zincir çektim.
Hemen önündeki ilk boşluğa buraya ilk kafesimi yaptım. Birinci kafesle başladım. Şimdi burada 5 tane olan ikili trabzanımız 7'ye çıkacak. Son yaptığım trabzanda bir sayıyoruz. 5 tane trabzanın tepelerine birer tane batacağım. 1 2 3 4 5 6 ve şimdi yanındaki bir zincirlik kafes boşluğuna da 7. ikili trabzanı yaptım. Bakın başlarken bir tane kafeste başladık. 5 olan trabzan sayımızı 7'ye çıkardık. Şimdi diğer 5 tane olan trabzanın sağ taraftaki boşluğa kadar kafes oluşturacağız. Bir tane zincir çektim. Hemen önündeki ilk boşluğa birinci kafes. Bir sonraki 2 3 tam 4 tane kafes olacak. Bir zincir çektim ve son boşluğa 4. kafesimi yapacağım. Aynı zamanda bu trabzanı da sayacağız. Şimdi birer tane de tepelerine batacağım. 2 3 4 5 6 ve soldaki kafes boşluğuna bir tane trabzanı yaptım ve 7. Bu şekilde bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Tekrar 4 tane kafes yapacağız. Buradaki gibi 4 tane kafes, 7 tane trabzan. 4 tane kafes, 7 tane trabzan. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. 7 tane burada trabzanı yaptım. Şimdi sıranın sonunda biz ilk başlarken bir taneyle başladık. 4 tane olması gerekiyor. Sıranın sonunda 3 tane olacak. Kafesimiz bir zincir çektim. Sondan bir önceki boşluğa buraya tekrar bir kafes, tekrar son kafes boşluğuna da ikinci kafesi yaptım. Şimdi üçüncü kafesi hem üçüncü kafesi yapacağız. Aynı zamanda birleştirmesini de yapmış olacağız ve toplamda 4 tane kafesimiz olmuş olacak. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi burada birleştirme yapacağım. Sıranın başındaki trabzanın üzerine bir zincir çekmiştik. Bu noktaya batıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi ilk yaptığım kafesle birlikte arada 4 tane kafesimiz olmuş oldu. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Tekrar buradaki bizim önündeki bir zincirlik boşluğa batacağım. Tam ortaya geleceğiz. Buraya bir ilmek kaydırma yaptım ve orta noktaya geldim. Şimdi bizim burada 7 tane trabzanımız bu sırada 9'a çıkacak. Sağındaki ve solundaki boşluğa birer tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi burada başladığım trabzanın da aynı zamanda 9 tane trabzan olacağı için bir tanesini oluşturacak. Şimdi burada hafif ilmeği uzatıyorum. Burada bir tur döndürdüm. Buradan bir ilmek çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Şimdi bu bizim bir zincir tekrar birleştirme noktamız olacak. Şimdi bu şekilde bir tane trabzanla başladım. Şimdi burada 7 tane trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane batacağım. İlk yaptığım trabzanda bir tane sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bir tane de sol taraftaki boşluğa batacağım ve 9. Bakın ilk yaptığım trabzanla birlikte artırmamızı yapmış olduk ve toplamda 9 tane burada trabzan oldu. Şimdi diğer bakın burada 7 tane trabzan var. Sağ taraftaki boşluğa kadar kafes oluşturacağım. Bir zincir. Buraya birinci kafes. Bir tane zincir. Bir sonraki kafes boşluğuna battım. 2. Şimdi üçüncü kafesi oluşturacağım.
Son boşluğun içine de 3. kafesimi yaptım. Bu yaptığım 3. kafesin trabzanı da buradan itibaren saymaya başlıyorum. 1, bir yanındaki, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şimdi sol taraftaki kafes boşluğuna da buraya 9. ikili trabzanı yaptım. Tekrar buradaki gibi, aradaki gibi 3 tane kafes, tekrar burada 9 tane trabzan olacak. 3 tane kafes, 9 tane trabzan. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada 9 tane trabzanı yaptım. Şimdi ilk biz burada 9 tane trabzanla başladığımız için buradaki arada 3 tane kafesi sıranın sonunda yapmış olacağız. Bir zincir çektim. Bir yanındaki boşluğa bir sonraki boşluğa, bakın en son kafes boşluğuna ikinci kafesi yaptım. Şimdi hem birleştireceğim hem de 3. kafesi yapacağım. Bir tane zincir çektim. Şimdi işaretleyiciyi çıkartıyorum burada. İşaretleyicinin olduğu nokta, yani bir zincirlik noktaya battım ve buraya bir ilmek kaydırma yaptım. Bakın sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Ve şimdi kaçıncı sırayı tamamladık? 2, 4, 5, 6, 7, 8. sırayı tamamlamış olduk. Şimdi 9. sıraya geçiyoruz. 9. sıra için bakın şimdi biz 9 tane trabzana kadar baklava desenimizi büyüttük. Şimdi bundan sonra sağından ve solundan birer tane trabzan eksiltme yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi onu 9. sırada başlangıcını yapalım. Şimdi bir tanesini trabzan eksiltme yapacağım için hemen yanındaki ikinci trabzana ilmek kaydırma yapacağım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıp buraya bir ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde ikinci trabzanın tepesine geldim ve birinci trabzanı bu şekilde atlamış olduk. Şimdi burada trabzanla başlayacağız. Burada toplamda 7 tane trabzan olacak. Trabzanla başlamak için ilmek uzattım. Bir tur ipimi döndürdüm ve buradan bir ilmek çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Tekrar burası benim başlangıç noktam. Bir zincirlik noktaya işaretleyici taktım. Şimdi devam ediyorum. Yanından itibaren tekrar trabzanları yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde ikincisini yaptım. Bir yanındaki trabzan, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 7 tane trabzanla başladım. Şimdi burada diğer 9 tane buradaki trabzanın bir tanesini atlayacağız. Toplamda burada 4 tane kafesimiz olacak. 7 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir sonraki kafes boşluğuna bir sonraki boşluğa battım. 2, 3. kafesi yaptım. Şimdi 4. kafesi yapacağım. Bir zincir çektim. Şimdi bir tane trabzan atladım ve ikincisinden itibaren tekrar buraya 7 tane ikili trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 4 tane kafes, 7 tane trabzan, 4 tane kafes, 7 tane trabzan şekilde 9. sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son burada 7 tane trabzan ve sıranın sonunda 3 tane kafes yaptım. Şimdi 4. kafesi
Hem dördüncü kafesi yapacağız hem de birleştirmesini yapacağız. Bir tane zincir çektim. Şimdi işaretleyiciyi çıkartıyorum. Bir zincir çektim, noktaya battım ve ilmek kaydırmayla sıramı tamamladım ve 4 tane kafesim olmuş oldu. Şimdi bu sırada 5 taneye düşecek trabzan sayımız ve aradaki kafes sayısı da bir tane artacak. Yani 5 tane trabzan, 5 tane kafes olacak. Şimdi 5 tane burada trabzan yapmak için hemen yanındaki, bakın, trabzanın tepesine buraya batıp ilmek kaydırma yaptım ve ikinci, bakın, trabzanın tepesine geldim. Şimdi tekrar burada trabzanla başlayacağım için ilmek uzattım ve bir tur döndürdüm ve bunun içinden ilmek çıkarttım ve bir tane üzerine zincir çektim. Tekrar zincirin içine işaretleyicimi taktım. Birinci trabzan, bir yanındaki trabzanın tepesine 2, 3, 4 ve 5. Bakın, baştaki ve sondaki trabzana batmamış olduk. Birer tane eksilttik. 5 tane trabzan yaptım. Şimdi arada 5 tane kafes olacak. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, dördüncü kafesi yaptım. Şimdi 7 tane trabzan olan noktaya geldim. 5. kafesi oluşturacağım. Bir zincir çektim. Bir tanesini atladım. İkinci trabzanın tepesine battım. Bu trabzanı da sayacağız. Bakın, arada 5 tane kafes oldu. Şimdi buraya birinci trabzan, bir yanındaki 2, 3, 4 ve 5. Bakın, 5 tane trabzan yaptım. Sondaki trabzana batmadık. Şimdi bu şekilde, bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. 5 tane kafes, 5 trabzan, 5 tane kafes, 5 trabzan şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son burada 5 tane trabzan, 1, 2, 3, 4 tane kafes yaptım. Şimdi 5. kafesi yapacağım. Aynı zamanda da birleştirmesini yapacağız. Bir tane zincir çektim. Şimdi işaretleyiciyi çıkartıyorum. Bir zincirlik boşluğa batıp buraya ilmek kaydırma yaptım ve 5 tane kafes olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10. 10. sırayı tamamladık. Şimdi 11. sıraya geçiyoruz. 11. sırada bakıyorum buradaki desene. Bakın, birebir aynısını yapıyoruz. Baklava desenini. Şimdi 5 taneydi 10. sırada. 11. sırada 3'e düşecek trabzan sayımız. Bakın, buradakinin aynısını yapacağız. 3 trabzan ve 6 tane kafesimiz olacak. 3 trabzan, 6 kafes. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. İlmek kaydırma yaptım. İkinci trabzanın tepesine gelmiş oldum. Şimdi trabzanla başlayacağım için ilmek uzatıp ilmeği döndürdüm ve buraya trabzan yaptım. Bir zinciri çektim. Tekrar zincirin içine işaretleyicimi taktım. Bir yanındaki trabzan, 2, ve 3. Şimdi 6 tane kafes oluşturacağım. Bir zincir çektim. Hemen ilk kafes boşluğuna birincisini yaptım. Bir sonraki boşluğa 2, 3, 4, 5. kafes. Şimdi 6. kafes yapacağım. Bir trabzan atladım. İkinci trabzanın tepesine 6. kafes yaptım. Bu trabzanı da sayacağız. 1, 2 ve 3. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. 6 tane kafes, 3 tane trabzan, 6 kafes, 3 trabzan şekilde sıranın sonuna kadar gelelim.
Sıramın sonuna geldim. En son 3 tane trabzan yaptım. 2, 4, 5 tane kafes yaptım. Şimdi 6. kafesi yapacağım. Bir zincir çektim. Hem 6. kafesi yapmış olacağız. Aynı zamanda da birleştirmesini yapacağız. Şimdi bir zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. 11. sırayı bitirdik. Yeni 12. sıraya başlayacağız. Şimdi bakın şuradaki şekillerin aynısını yapıyoruz. Şimdi 3'e düştükten sonra bakın burada bizim tam kafeslerin orta noktasına yeni bir baklava deseni oluşturacağız. Tam ortadaki kafeslerin tam ortasına denk gelecek şekilde yeni bir baklava deseni oluşturacağız. Şimdi 12. sırada onun yapımını paylaşacağım. Şimdi hemen bakın yanındaki trabzanın tepesine buraya batıp ilmek kaydırma ile tam orta noktaya geldim. Her sırada bakın bir ileri kayıyor. Başlangıç noktamız tam orta noktaya geldim. Şimdi burada biz tekrar trabzanla başlayacağım. Bakın ilmeği uzattım. Bir tur döndürdüm. İlmek içinden çıkarttım ve bir tane zincir çektim. Zincirin içine tekrar işaretleyici takacağım. Yine sıranın sonunda bu noktayla birleştirmesini yapacağız. Şimdi bakın şöyle deseni göstermek istiyorum. Biz 3 tane 3 trabzan 6 tane kafes yapmıştık. Şimdi yeni sıraya başlamak için tam bakın biz şurada orta noktadayız. Tam burada ilk trabzanı yaptım. 1 2 3 tane kafes yapıyoruz. 3 tane trabzanla başlıyorum. Bakın sıranın başında tam ben bu noktadayım. Trabzanı yaptım. 1 2 3 tane kafes, 3 trabzan, ardından 1 2 3 4 5 6 tane kafes, 3 tane trabzan. 6 tane kafes, 3 tane trabzan yapacağız. Şimdi buradan başlangıcımızı yapalım. Şimdi trabzanı yaptım. Kafes yapacağımız için bir tane üzerine zincir tekrar çektim. İpimi doladım. Şimdi hemen ilk kafes boşluğuna buraya ilk trabzanı yaptım ve ilk kafesimi oluşturmuş oldum. Bir zincir çektim. Bir sonraki kafesin içine ikinci kafes, bir zincir, bir sonraki kafesin içine bu şekilde 3 tane kafes yaptım. Bakın tam buradaki kafeslerin orta noktasına gelmiş oldum. Şimdi buraya son yaptığım kafesin trabzanını da bir sayıyorum. 1, hemen dibindeki trabzanın tepesi, 2 ve şimdi solundaki bir zincirlik kafes boşluğuna da 3. trabzanı yaptım. Şimdi diğer kafesin tam orta noktasına gelmem için 6 tane kafes yapmam gerekiyor. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluğa birinci kafes, bir sonraki boşluk, 2. Şimdi tam trabzanın ortasındaki tepeye 3. kafes, bir zincir, bir sonraki kafesin içine 4, 5 ve son kafes yapacağım ve 6. 1, dibindeki trabzanın tepesine 2 ve yanındaki bir zincirlik boşluğa 3. trabzanı yaptım. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Diğer kafeslerin tam orta noktasına gelmem için yine 6 tane kafes, 3 tane trabzan, 6 tane kafes, 3 tane trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Buraya tam 3 tane trabzan yaptım. Şimdi sıranın sonunda 3 tane kafes olacak. Yani baştaki yaptığımız 3 tane kafesle toplam 6 tane kafese tamamlamış olacağız. Şimdi bir tane zincir, birinci kafes, son boşluğa buraya battım, ikinci kafesimi yaptım. Şimdi hem üçüncü kafesi yapacağım hem de birleştirmesini yapacağız. Şimdi işaretleyici çıkarttım, bir zincir çektim, başlangıçtaki çektiğimiz zincirin içine batıp ilmek kaydırmayla sıramı tamamladım. Şimdi iki baklava deseni yapacağımız modelin arasına 6 tane kafesimiz olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız.
Şimdi bir üst sıraya çıkmak için bu sırayı kafes yaparak başlayacağız. O yüzden hemen önündeki bir zincirlik kafes boşluğunun tam orta noktasına gelmem gerekiyor. Şimdi hemen dibindeki bir zincirlik boşluğa battım ve buraya ilmek kaydırma yaptım. Tam orta noktaya geldim. Şimdi kafes yapmak için ilmek uzattım, bir tur döndürdüm. Şimdi buraya ilk trabzanla başladım. Şimdi bir zincirin içine tekrar işaretleyicimi takacağım. Şimdi buradan kafes yapacağımız için tekrar üzerine bir tane daha zincir. Hemen bir sonraki kafes boşluğunun içine buraya trabzan yaptım ve ilk kafesimi oluşturmuş oldum. Şimdi bu sırada bakıyorum burada desenime 5 tane trabzana çıkacak arttırma yapacağız. Şimdi yeni bir baklava deseni oluşturduğumuz için şimdi sağına ve soluna birer tane trabzan oluşturacağız. Bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki kafes boşluğuna ikinci kafesi yaptım. Bakın 2 tane kafesle başladım. Şimdi 3 tane olan trabzanı 5'e çıkartacağız. Birer tane tekrar trabzan yapacağım. 2 3 4 ve 5. Tekrar kafes oluşturmaya başlayacağız. Bir zincir çektim. İlk kafesimi oluşturdum. Şimdi buradaki yere kadar kafeslerimizi oluşturalım. 5 tane kafes yaptım. Şimdi 5. yaptım kafesinde trabzanı 1 sayıyorum. 1. Hemen buradaki 3 tane trabzan var. Bunların da tepelerine birer tane batıyorum. 3 4 ve soldaki kafes boşluğuna da 5. trabzanı yaptım. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. 5 tane kafes, 5 tane trabzan, 5 tane kafes, 5 tane trabzan şekilde ilerleyelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada 5 tane trabzan yaptım ve 3 tane daha kafes yapacağız. 1, en son boşluğa ikinci kafesi yaptım ve şimdi üçüncü kafesi yapacağız. Aynı zamanda birleştireceğim ve toplamda bu şekilde sıranın başında da 2 tane kafeste başladığımız için 5 tane kafese tamamlamış olacağız. Bir zincir çektim. İşte işaretleyiciyi çıkartıyorum. Buraya battım ve ilmek kaydırmayla sıramı tamamlamış oldum. Şimdi 14. sıraya geçiyoruz. Şimdi hemen önündeki bir zincirlik boşluğa battım ve buraya bir ilmek kaydırma yaptım. Tam orta noktaya geldim. Şimdi burada biraz ilmeğimi uzatıyorum. Bir tur döndürdüm ve bir tane buraya trabzan yaptım. Bir zincirin içine tekrar işaretleyici taktım. Şimdi kafeste başlayacağım için üzerine tekrar bir zincir ilave ediyorum ve hemen önündeki ilk boşluğa ilk kafesimi oluşturmuş oldum. Bakın bu sırada bir tane kafesle başladım. Şimdi buradaki 5 tane trabzanımız 7'ye çıkacak. Bir yanından itibaren tekrar birer tane batıyorum. 2 3 4 5 6 ve sol taraftaki kafes boşluğuna da trabzan yaptım ve 7. Şimdi tekrar burada bir tane zincir çektim. Bu arada 4 tane kafes yapacağız. Tekrar buraya bu noktayı paylaşacağım. 4 tane kafes yaptım. 4. kafesinde trabzanı 1 sayıyorum. Yanından itibaren 2 3 sol taraftaki boşluğa da 7. trabzanı yaptım. Bu sırayı da bu şekilde yapacağız. 4 tane kafes, 7 tane trabzan, 4 kafes, 7 trabzan şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada 7 tane trabzan yaptım. Şimdi kafeslerimi oluşturacağım. Bir zincir çektim.
sıranın sonunda birinci kafesimi oluşturdum. Bir zincir, tekrar en son kafes boşluğuna ikinci kafesimi yaptım. Şimdi bir tane daha yapacağız. Hem kafes yapacağız, aynı zamanda birleştireceğiz. Başlangıç noktadaki bir zincirlik boşlukla buraya ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Başta da bir tane kafes yaptığımız için 4 tane kafese tamamladık. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Hemen bir zincirlik boşluğa buraya bir ilmek kaydırma yaptım. Tekrar buradaki 7 tane trabzan 9 tane trabzan olmuş olacak. 2 tane daha arttıracağız. O yüzden buraya bir tane trabzan yapacağım. Bir zincir çektiğim noktaya tekrar işaretleyici taktım. Tık, birinci trabzan. Şimdi yanındaki trabzana da ikinci trabzan. Birer tane trabzanların tepelerine batacağım. 3 4 5 6 7 8 ve sol taraftaki boşluğa battım ve 9. Bakın 9 tane trabzan yaptım. Şimdi burada tekrar arada kafesimiz olacak. Bakıyorum burada modele 3 tane arada kafesim olacak. Bir zincir çektim. 1 2 ve 3 tane kafes yaptım ve şimdi trabzan tekrar 9 tane trabzan yapacağız. Sol tarafa da bir tane yapacağız. Toplamda 9 tane olacak. Buradaki gibi aynısını yapacağız. 3 tane kafes, 9 tane trabzan, 3 tane kafes, 9 tane trabzan şekilde ilerleyeceğiz. Aynı sıranın sonuna geldiğimiz zaman bakın biz aynı şuradaki baklava desenin aynısını yapıyoruz. Bir sonra 9 tane trabzan yaptıktan sonra bakın bir tanesini eksilteceğiz. Hemen ikinci trabzana ilmek kaydırma yapacağız. Ondan sonra tekrar burada sıranın başında yaptığımız gibi direkt trabzanla başlayacağız ve 7 tane burada trabzan olacak. Tekrar ondan sonra 4 tane kafes, 7 tane trabzan. Bu şekilde hep sıramız aynı devam edecek. Buradaki yaptığımızın aynısını devam edeceğiz. Buradakinin aynısını yapacağız. Bizim hep sıra başlangıçlarımız buradan yaptık. Hep bir ileri kaydı sıra başlangıçlarımız. Buradaki baklava desenin hep başlangıç sıralarını buradaki gibi aynısını yapıyoruz. Burada baklava desenimiz eksilerek tamamlanacak. Daha sonra buradaki yaptığımız kafesinde tam ortasına yeni bir baklava deseni oluşturacağız. Bu şekilde modelimizi devam ettireceğiz. Modeli anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Ben bu şekilde çantamı büyütüp geliyorum. Sıramı tamamladım. İlk biz yarım desenle başladık. Daha sonra 1, 2, 3 tane tam deseni oluşturdum ve tekrar bir yarım desen daha yaptım. Yani en son burada 9 tane ikili trabzan olan noktayla bitirmiş oldum. Bu şekilde toplamda tabandan itibaren burada başlangıcımızı yaptığımız sıra sayımız 29 sıra toplamda örmüş oldum. Şimdi en son burada bakın biz başlangıç noktalarımız hep bir ileri kaydı ve çantanın kenar noktasından başladıktan sonra orta noktada bitirmiş oldum. Hep bir ileri kayınca orta noktada bitirdik. Şimdi burada hiç ipimizi kopartmadan artık bu yaptığımız baklava deseninin çevresine ilmek kaydırmayla çerçeve yapacağız. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Öncelikle burada 29 sıra çantamın ölçüsünü de vermek istiyorum. Çantanın eni 36 santim ve yükseklik 39 santimde yükseklik var. Şimdi burada hiç ipimizi kopartmadan bakın bu şekilde burada ipim bu noktada çapraz bir şekilde bakın aşağıya doğru paralel bir şekilde buraya kadar geleceğim. Ardından sıramı takip ettikten sonra diğer baklava deseninin bu tarafından
yukarıya doğru çıkacağım. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Burada ilmek kaydırma yaparken tığ numaramı büyütüyorum. 6 milimetre tığ kullanacağım. Burada elinizi gevşek tutmanızda fayda var. Çünkü ilmek kaydırmalarınızı sıkı yaparsanız çantanızda toplanma olur. O yüzden gevşek bir şekilde ilmek kaydırmalarımızı yapmamız gerekiyor. O yüzden ben tığ numaramı büyüttüm. Eğer 6 milimetre tığınız yoksa 3,5 milimetre tığla da yapabilirsiniz. Sadece ilmeklerinizi uzun uzun gevşek bir şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi ben burada ipim benim bu noktada. Birleştirme yaptıktan sonra hiç ipimizi kopartmadan yaptığımız desenin çevresine çerçeve yapacağız. Hemen dibindeki bakın, bizi burada 9 tane trabzan var. Kenarındaki tam ortasındaki boşluğa batacağım. Trabzanın arasına batıyorum. Buraya battım. Bir ilmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın ipimiz altta kalacak. Hemen bir sonraki, bakın burada bizim 7 tane trabzan var. Hemen sol kenarda kafesimiz var. Buraya battım. Bakın altta ipim, tığın üzerine buradan bir ilmek aldım. İlmeği kafesin içinden çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın ilmeği uzatıyorum. Burayı serbest bırakmamız gerekiyor. İşte ilk önce birinci kafese battım burada. Şimdi sayıyorum sağdan 1 ve 2. İkinci kafese batıyorum. Bakın burada çapraz bir şekilde devam edeceğim. Sırası gelen boşluklara batıp ilerleyeceğim. Şimdi 1 ve 2. İkinci kafes benim tam çaprazında duran kafesin içine batmış oldum. İlmek kaydırma yaptım. Şimdi burada 1, 2 ve 3. Üçüncü kafes boşluğuna batacağım. Tığ battım. Bakın hep ipim çantanın altta kalacak. Buradan bir ilmek aldım. Bu ilmeği içinden çıkartıp tığdaki ilmekten çıkarttım. 3 tane trabzan noktasına geldim. Şimdi burada bakın sol taraftaki 1 ve 2. trabzanların arasına batacağım. Bakın ilmeği burada hafif esnetiyorum. Tam buradaki 1 ve 2. trabzanın ara boşluğuna tığımı battım. İpim hep altta kalıyor. Buradan bir ilmek aldım tığın üzerine. Bu ilmeği boşluktan çıkartıp tığdaki ilmekten kaydırdım. Bakın burada 5 tane trabzan var. Hemen kenardaki 1 ve 2. trabzanın tam ortasındaki boşluğa battım. Alttan bakın tığın üzerine bir ilmek aldım. Trabzanların arasından ipimi çıkartıp tığdaki ilmekten kaydırdım. Tekrar burada 7 tane trabzan var. Baklava deseninin tam 1 ve 2. trabzanın tam arasındaki boşluğa battım. Alttan tığın üzerine bakın bir ilmek alıp ve tığdaki ilmekten kaydırdım. Burada 9 tane trabzan var. Tam kenardaki 1 ve 2. trabzanın arasındaki boşluğa tığ battım. Alttan bakın tığın üzerine bir ilmek aldım ve tığdaki ilmekten kaydırdım. Şimdi burada eksiltme yaptığımız sıra 3, 6, 7 tane burada trabzan var. Trabzana dokunmuyorum. Hemen onun sol kenardaki kafes boşluğuna batıp tığın üzerine bir ilmek aldım ve ilmek kaydırma. Burada birinci kafese battım. Bir sonraki sırada 1 ve 2. İkinci kafesin içine battım. Tığın üzerine bir ilmek alıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bir sonraki 1, 2 ve 3. Üçüncü kafesin içine batıp tekrar ilmek kaydırma. Burada 3 tane trabzan var. Aynı burada yaptığımız gibi yapacağız. Şimdi 3 tane trabzanın bakın soldaki 1 ve 2. trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. Tekrar buraya bir ilmek kaydırma. Baklava desenlerinin hep kenardaki son trabzan arasına bu noktaya batıyoruz ilmek kaydırmalarımızı. Bakın bu şekilde. Şimdi burada 7 tane trabzan var. Kenardaki 1 ve 2. trabzanın arasındaki boşluğa batıp buraya ilmek kaydırma. Burada 9 tane trabzan var. Kenardaki 1 ve 2. trabzanın arasındaki boşluk. Şimdi bakın burada eksiltme yaptığımız 7 tane trabzan olan nokta var. Hemen buraya birinci kafesin içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonra 1 ve 2. İkinci kafesin içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum.
Bir sonraki noktam 1, 2 ve 3. Üçüncü kafesin içine buraya bir ilmek kaydırma. Şimdi tekrar yine baklava desenine geldim. Aynı burada yaptığımız gibi aşağıya kadar, bakın bu noktaya kadar gelelim. Burayı tekrar paylaşacağım. Aşağı kenar noktasına geldim. Bakın burada bizim tam çantanın kenarında yine bir baklava desenimiz var. Burada 3, sonra 5 ve 7 trabzanımız var. Aynı buradaki yaptığımız gibi ilk önce 3 tane trabzanın, bakın kenardaki 1 ve 2. trabzanın arasına aynı şekilde diğer sırada yaptığımız gibi baklava deseninin kenardaki trabzan boşluğuna batacağım. Bakın kenardaki trabzan boşluğuna, iki trabzanın arasındaki boşluğa bir ilmek kaydırma. Şimdi tam bakın çanta tabanının burada 3, 6, 7 tane burada trabzan var. Kenardaki 1 ve 2. trabzan arasındaki boşluğa tekrar bir ilmek kaydırma. Çantanın aynı zamanda diğer tarafına da doğru dönmüş oluyorum. Şimdi tekrar bakın tam çantanın başladığımız ilk sıraya geldim. Şimdi onun tekrar bakın battığım yerin, bakın son trabzanın da buradaki kenardaki 1 ve 2. trabzanın arasındaki boşluğa buraya bir ilmek kaydırma yaptım. Bakın bu sıramı da taban noktasına kadar geldim. Bakın buradan başladım, aşağıya kadar geldim. Buradaki desenin tam çevresine doğru dolandım. Şimdi tekrar buradan devam edip, bakın buradan devam edeceğim. Şimdi bu şekilde yukarı doğru, tekrar paralel şekilde yukarı doğru çıkacağım. İşte her zaman bakın elim iç tarafta, çantanın iç tarafında. Şimdi buradan bakın en son çantanın diğer yüzünde ilk sıra yaptığımız yer, hemen şimdi bu taraftaki çantanın bu tarafındaki ilk sıranın, bakın trabzan sırasının kenardaki 1 ve 2. trabzanın tam arasındaki boşluğa buraya batıp tekrar buraya bir ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bir üstündeki bakın 1. kafes boşluğuna buraya battım. Daha sonra 1 ve 2. kafes boşluğu, tekrar kenardan sayınca 1, 2 ve 3. 3. kafes boşluğuna da buraya tekrar bir ilmek kaydırma. Şimdi tekrar burada bakın 3 tane trabzan var. 1, 2 ve 3. Tam kenardaki bakın 1 ve 2. trabzanın tam arasındaki boşluğa buraya bir ilmek kaydırma. Bakın ipimi uzatıyorum. Tekrar burada 5 trabzan var. Tam kenardaki 1 ve 2. trabzanın arasındaki boşluğa bir ilmek kaydırma. Tekrar burada 7 tane trabzan var. Kenardaki 1 ve 2. trabzanın arasındaki boşluğa bir ilmek kaydırma. Burada 9 trabzan var. 1 ve 2. trabzan arasına batacağım. Yalnız burada ipimi uzatmam gerekiyor. Toplanma yapmaması için ilmeklerimizi uzun tutacağız. Şimdi buraya kadar trabzan arasına battım. Şimdi devam ediyorum. Şimdi kafese geldim. İlk önce kafesin, bakın önündeki kafesin birincisine batıyorum. Daha sonra 1 ve 2. ikinci kafesin içine batıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü kafesin içine tekrar buraya bir ilmek kaydırma yaptım. Şimdi tekrar buraya 3 tane trabzan olan yere geldim. Aynı ipimi uzatıyorum. Tam kenardaki 1. ve 2. trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde çapraz bir şekilde burada baklava desenini oluşturduğumuz çerçeve, kenar çerçevesini yapalım. Tam çantanın alt kısmına kadar gelelim. Yukarı kadar ilmek kaydırmaları yaptım. Şimdi en son çantanın alt kısmına da bir tane buraya ilmek kaydırma yapacağım. Çantanın alt kısmına yaptığımız ilmek kaydırmaları 3,5 milimetrelik tığla yapacağım. Diğerlerini 6 milimetre. Eğer dediğim gibi elinizde 6 milimetrelik tığınız yoksa 3,5 milimetre tığla da yapabilirsiniz. Sadece ilmeklerinizin uzun olması gerekiyor. Şimdi burada en son kısa bir tane ilmek kaydırma yaptım ve burada ben ipimi kopartacağım. Burada şeritleri ilmek kaydırmaları yaparken
Ben ipimi kopartarak yapacağım. Ben diğer türlüsünü de denedim ama çok fazla karışık geldi. Bazen aynı yaptığımız yer aynı yer denk geldi. O yüzden ben ipimi kopartıp yapacağım. Burada ipimi koparttım. Çünkü ipimizi koparttığımız yerde çantanın ağız kısmına bir sırada sık iğneye gideceğimiz için buradaki iplerimiz kalmayacak. O yüzden ya buradaki ip olması önemli değil. Şimdi bu şekilde şeritimizin bir tarafını yaptım. Şimdi ipimi burada aldım. Tekrar bakın ben burada bitirdim. Hemen sağ taraftaki yerden itibaren başlayacağım. Buradan başlayacağım. Bakın buradaki kenardaki noktaya geleceğim. Daha sonra buradan bakın bu şekilde devam edip ve bu defa yanındaki baklava deseninden yukarı doğru çıkacağım. Yani buradan başladığım zaman baklava desenini diğer tarafa doğru gelmiş olacağım. Şuradaki şeridi yapmak için çantanın ağız kısmını kendime doğru çevirdim. Şimdi burada ilk önce ipimi kilit yaptım. Bakın biraz ilmeği uzatıyorum. Şimdi ilk önce bakın bizim burada 9 tane trabzan var. Bu 9. trabzanın tepesine burada batacağım. Bakın şu şekilde tığımı üstten battım. İpimiz alt tarafta kalacağı için bu ilmeği buradan çıkartacağım. İlmeği uzun tuttum. Şimdi tığımı değiştiriyorum. Yine 6 milim tığa geçiyorum. Şimdi hemen bir bakın bizim burada bir altında 7 tane trabzan var. Birinci ve ikinci trabzanın arasındaki boşluğa batıp altta ipim ve tığın üzerine buradan bir ilmek aldım. Bekleyen ilmekten burada ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bir altında bakın 5 tane trabzan var. Bakın ilmeği uzatıyorum. Burada ipimi bu şekilde tuttum. Tam kenardaki boşluktan ilmek kaydırma. Şimdi 3 tane trabzan var. Birinci ve ikinci trabzanın arasından tekrar buraya bir ilmek kaydırma. Şimdi hemen bakın kenarda burada kafes boşluğu var. Buraya batıyorum. Çapraz bir şekilde devam ediyorum burada. Bakın burada tekrar 9 trabzana geldim. Kenardaki 1 ve 2. trabzanın arasından battım. Şimdi 3 trabzan var. Kenardaki 1 ve 2. trabzanın arasından batıyorum. Çapraz bir şekilde ilerliyorum. Bu şekilde devam edelim. Tam kenar noktasına kadar gelelim. Kenara doğru geliyorum burada. Şimdi tekrar buradaki baklava deseninin kenardaki trabzan boşluklarına doğru devam ediyorum. Bakın elimde şu şekilde tutuyorum çantayı. Bakın şöyle yan tarafı bu şekilde açtım. Şimdi onun bakın 3 trabzanın sağdaki 1 ve 2. trabzanın arasına battım. Onun bir üstündeki yani 1 2 3 4. kafesi oluyor. Bakın buradaki baklava deseninin 1 2 3 4. kafesin içine buraya tekrar ilmek kaydırma. Tekrar bir sonraki bakın çapraz bir şekilde ilerliyorum. Bir, iki, üç ve tekrar 4. kafes. Şimdi tekrar baklava desenine geldim. Tam burada 9 tane trabzan var. Kenardaki 1 ve 2. trabzanın arasındaki boşluğa tekrar buraya bir ilmek kaydırma. Baklava deseninin tekrar buradaki kenardaki trabzan boşluklarına devam ediyorum.
Aynı diğer tarafta yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Buradan devam ediyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3. Tekrar dördüncü kafesin içine buraya bir ilmek kaydırma. 1, 2, 3. Dördüncü kafesin içine bir ilmek kaydırma. 1, 2, 3. Tekrar bir sonraki dördüncü kafesin içine tekrar bir ilmek kaydırma. Bakın alttaki tam tabanın oradaki bizim yaptığımız yarım burada baklava desenimiz var. Bu noktaya geldik. Şimdi tekrar 9 tane trabzanın tam kenarındaki trabzan arasına buraya battım. Şimdi çantamı diğer tarafını çevireceğim. Buradan devam edeceğim. Şu şekilde. Tekrar onun bir üstündeki ilk sıradan itibaren hep buradaki desenin kenarındaki hep buradaki trabzan boşluklarına batıp ilerleyeceğiz. Bakın tekrar kafes boşluğuna geldim. 1, 2, 3 ve dördüncü kafese batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, dördüncü kafes. Tekrar dördüncü kafes. Tekrar bakın ortadaki 9 trabzana geldim. Tam kenarındaki 1 ve 2. trabzanın arasına. Bakın tekrar kafese geldim. 1, 2, 3, dördüncü kafes. 1, 2, 3, dördüncü kafes. Aynı şekilde dördüncü kafese geldim. Ve tekrar buradaki gibi 9 tane tam ortadaki 9 tane trabzan olan yere geldim. Tekrar burada trabzan aralarına batıp ilerleyeceğim. Aynı şekilde burada yaptığımız gibi burada dördüncü kafes şekilde ve buradaki kenar trabzan aralarına batıp tekrar bu noktaya kadar gelelim. Çantanın az kısmına geldim. Burada tığımı değiştireceğim. 3,5 milim tığla en son buraya ve sıramı tamamladım. Tekrar burada ipimi kestim. Şimdi ipimi burada çıkartıyorum. Bu şeridi burasını yaptım. Şimdi diğer tarafını yapacağım. Aynı burada devam ediyorum. Bakın bu şekilde devam ettim. Biz buradan başladık. Bakın şeridi takip ettim. Bakın yanındaki baklava deseninin oradan burada şeridimi tamamladım. Şimdi diğer tarafını yapacağım. Yine buradan biz bir önce buradan başlamıştık. Şimdi baklava deseninin diğer şerit kısmını yapacağım. Buradan başlayıp aynı şekilde diğer yaptığımız şeridin diğer kenarını yapıp bu taraftan tekrar çıkacağım. Şimdi tekrar buradan başlayacağız. Şu şekilde ipimi tuttum. Buradan ipimi çıkarttım. Şimdi tığımı değiştirdim. Tekrar 6 milim tığa geçtim. Şimdi bakın burada bizim altta 7 tane trabzan var. Trabzanların hemen yanındaki ilk kafesin birinci kafesin içine battım. Buradan tekrar ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bir altındaki 1 ve 2. kafesin içine battım. Tekrar ilmek kaydırma 1, 2 ve 3. 3. kafesin içine tekrar battım. Şimdi burada 3 tane trabzan var. 1, 2 ve 3. Soldaki 1 ve 2. trabzanın arasındaki boşluğa battım. Şimdi tekrar kenardaki desenin trabzanların arasından itibaren çapraz bir şekilde burada ilmek kaydırmamı yapmaya başlayacağız. Devam ediyorum bu şekilde. Bakın tekrar kafes boşluğuna geldim. İlk önce birinci kafese batıyorum.
Sonra ikinci kafes, bakın 1 ve 2. Sonra da üçüncü kafese batıyorum. Üçüncü kafese battım. Tekrar desene geldim. Şimdi şu şekilde tam yan taraf olduğu için çantanı bu şekilde açtım. Şimdi devam ediyorum bu şekilde. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi yapıyoruz. Tekrar bakın 3 trabzana geldim. Kenarındaki trabzanın arasına battım. İlerliyoruz. En son taban kısmına kadar gelelim. Buradan devam ettim. Taban noktasına kadar geldim. Şimdi diğer tarafı çeviriyorum. Şimdi buradan tekrar çapraz bir şekilde desenin diğer kenarını tamamlamış olacağız. Burada paralel bir şekilde ilerliyorum. Hemen bir üstündeki bakın trabzanın arasındaki boşluğa battım. Tekrar buradan bir ilmek kaydırma. Şimdi hemen ilk önce kenardaki birinci kafese batıyorum. Tekrar ilmek kaydırma. Bir sonra ikinci kafes. Tekrar bir sonraki üçüncü kafese batıyorum. Tekrar desene geldim. Kenardaki kafes trabzan boşluğuna batıyorum. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. Paralel bir şekilde ilerleyip tam en son ağız kısmına kadar gelelim. Deseni yukarı kadar çıkarttım. Şimdi tığımı 3,5 milimetre tığ aldım. Çantanın ağız kısmına son buraya ilmek kaydırma yaptım. Ve burada ipimi koparttım. Bu şekilde iplerimi çıkarttım. Şimdi tekrar devam ediyorum. İster buradan başlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde buradan başlayıp aşağıya kadar inip çantanın diğer tarafından bu şekilde ilerleyebilirsiniz. İsterseniz de diğer buradan başlayıp devam edebilirsiniz. Ben şu şekilde devam edeceğim. Kenardan başlayacağım. Ve ipimi burada aldım. Kilit yaptım. Şimdi ilk önce bakın trabzanın arasından tığımı aldım. İlmeği uzun tutuyorum burada. Şimdi tığımı değiştireceğim. Hemen bir altındaki trabzan arasına battım. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi desenin kenarına şeritlerimizi bu şekilde yapacağız. Burada yaptığımız şeridin aynısını diğer şeritlerde de uyguluyoruz. Devam ediyoruz. Bu şekilde tabana kadar geldikten sonra buradan devam edip aynı şekilde yukarı kadar bu kısma kadar geleceğiz. Ondan sonra burada ipimizi kopartacağız ve biz buradan başlamıştık. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Biz desenin bakın bu tarafından başladık. Şimdi diğer tarafını yapacağız şeridi. Buradan tekrar başlayacağız. Devam edeceğiz. Bakın ilerleyeceğiz. Bakın şeridi takip edeceğiz. Paralel bir şekilde aşağıya kadar deseni takip ediyoruz. Ve çantanın diğer tarafını da çevirip aynı deseni takip ediyorum. Tekrar yukarı doğru bu noktada bitiriyoruz. Bu şekilde devam edelim. Şeritlerimizi yapalım. Daha sonra diğer tarafa doğru deseni tam tersi şekilde şeritleri yapacağız. Onu nasıl yapıldığını tekrar paylaşacağım.
Şimdi sırada desenin çapraz bir şekilde ilerleyeceğiz. Bakın ben bir tane desenin çevresine ilmek kaydırmayı yaptım. Aynı buradaki yaptığımız gibi yapacağız. Sadece buradaki ilmek kaydırmanın üzerinden devam edip ilerleyeceğiz. Farklı bir şey yapmıyoruz. Birebir aynısını yapıyoruz. Sadece yönleri farklı. Şimdi burada ben başlangıcımı yapacağım. İpimi burada kilit yapıyorum. Hemen yanındaki ilmekten başlıyorum. Kenardaki trabzanın tepesine, yani bir önceki yaptığımız yerin aynı noktasına batıp buradan ipimi çıkarttım. Hemen ilk dibindeki boşluğa buraya bir ilmek kaydırma yapacağım. Yani trabzanın arasına bir ilmek kaydırma. Şimdi burada çapraz bir şekilde aşağıya kadar ineceğim. Şimdi tığımı değiştiriyorum. Hemen bir altındaki, bakın kenardaki bir ve ikinci trabzanın arasındaki boşluğa battım. Tekrar buraya ilmek kaydırma. Burada aynı trabzanların arasındaki boşluğa batacağız. Bakın burada 3 tane trabzan var. Biz bir önceki sırada buradaki sağdaki 1 ve 2'nin arasına batmıştık. Bu defa da diğer soldaki 1 ve 2 trabzanın arasındaki boşluğa batacağız. Bakın şimdi üzerine atlatıyorum buradan. Devam ediyorum. Yoluma, sıramı takip ediyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın buradaki yeri atladım. Hemen onun üzerindeki kafes boşluğu. Yani çapraz bir şekilde uygun olan boşluklara batıp ilmek kaydırma yapıp ilerleyeceğiz. Bakın bu şekilde çapraz bir şekilde ilerliyorum. Burada bizim kenarda 9 tane trabzanımız vardı. Biz bir önceki ilmek kaydırma yaparken kenarda 1 ve 2'nin arasına ilmek kaydırmayı yapmıştık. Şimdi bunun üzerine atlayacağım. Aynı boşluğa batacağım. Sadece buradaki ilmek kaydırma yaptığım yerin arasına batmıyorum. Bunun üzerine bakın kenarından aynı boşluğa batacağım. Şimdi aynı burada bizim 7 tane trabzan var. Kenarındaki trabzan boşluğuna tekrar batıyorum. Sonra bir sonraki sıranın trabzan boşluğuna battım. 3 tane burada trabzan var. Son buradaki trabzan boşluğuna battım. Bakın buradaki yaptığım yeri üzerine atlıyorum. Bakın 3 tane burada kafes var. 3. kafesin içine battım. Sonra 1 ve 2. kafesin içine batıyorum. Ve 1. kafesin içine buraya ilmek kaydırma yaptım. Tekrar burada 9 tane trabzan var. Trabzan boşluğuna battım. Burada 7 tane trabzan var. Tekrar trabzan boşluk. Bakın son burada 3 tane trabzan var. Tekrar trabzan boşluğuna batıyorum. Şimdi burada bakın kafes bir üstündeki çapraz şekilde ilerleyince buradaki kafesin içine battım. Bu şekilde ilerleyelim. Çapraz bir şekilde ilerledikten sonra çantanın diğer tarafını çevirip bu şekilde devam edeceğiz. Yolumuzu takip edip bakın şöyle indikten sonra bakın şuradan devam ediyorum. Çantanın ağız kısmına kadar, bu noktaya kadar geliyorum. Ardından tekrar diğer tarafta başladığımız, bakın biz şuradan başlamıştık. Tekrar buradaki desenin diğer tarafına bakın şuradan başlayalım. Aynı burada bitirdiğim yerden, aynı yerden başladıktan sonra trabzanın arasından itibaren buradan başlıyoruz aşağıya kadar. Bakın çapraz bir şekilde ilerleyip desenin diğer tarafında yapacağız ve çantanın diğer tarafını çevirdiğimiz zaman bu taraftan
çantanın arka tarafından bitirmiş olacağız. Desenimizi takip edeceğiz bu şekilde. Aynı ilk buradaki deseni yaptığımız gibi bunun tam tersi yönünde şeritlerimizi, yolumuzu takip edip paralel bir şekilde burada desenimizi oluşturacağız. Bu şekilde ilmek kaydırmayla burada desenimizi oluşturalım. Tekrar devam edeceğiz. Burada ben ilmek kaydırmalarımı tamamladım. Burada çantanın iç tarafından buharlı ütü yaptım. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada iplerimizi koparttığımız için ben ipleri biraz daha kısalttım, makasla kestim. Şimdi bir sıra ağız kısmına sık iğne gideceğiz ve buradaki kısa iplerimiz içeride kalıp temiz bir görüntü olacak. İpimi burada kilit yaptım. Şimdi kenardan başlayacağım. Bakın şu trabzanın tepesinden itibaren buradan başlangıcımı yapacağım. Buradan bir ilmek çıkarttım. Tığda 2 tane ilmek var. İkisini bir ördüm. Bakın bu şekilde ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi bir yanındaki trabzanın tepesine batıp kısa ipi de tığın üzerine aldım. İlmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Bir yanındaki trabzanın tepesine batıp tekrar buraya bir sık iğne. Bakın bu şekilde birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bakın burada bizim ipimizi koparttığımız noktaya doğru geliyoruz. Tekrar bir yanındakine battım. Buraya bir sık iğne. Buradaki tam ilmek kaydırma yaptığımız başlangıca geldik. Tam bunun arasına battım. Bakın ilmek kaydırma yaptım. Ara boşluğa batıp kısa iplerimi bakın tığın üzerine aldım. İçeride bırakacağım ve tekrar buraya bir sık iğne. Şimdi bir yanındaki trabzanın tepesine battım. Tekrar buraya bir sık iğne. Şimdi bir zincirlik boşluğa geldim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi trabzanın tepesine buraya bir tane, bir zincirlik boşluğa bir tane, trabzanın tepesine bir tane, bir zincirlik bu noktaya boşluğa bir tane. Şimdi bakın burada bizim ilmek kaydırma yaptığım noktaya geldim. Başlangıç yerine geldik. Buraya tepesine battım ve buradaki kısa iplerimi de tığın üzerine aldım. Tekrar sık iğnemi yaptım. Bir yanındaki trabzanın tepesi. Tekrar buraya bir sık iğne. Bu şekilde birer tane sık iğnemizi yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Sıranın sonunda şimdi son sık iğnemi yaptım. Burada birleştirmesini yapacağım. İlk yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırmayla sıramı tamamladım. Şimdi çantanın ağız kısmına bir sıra ilmek kaydırma yapacağım. Şimdi devam ediyorum. Bir yanındaki sık iğnenin içine batıp çıkarttığım ilmeği diğer ilmekten kaydırdım. Burada başlangıç noktam belli olması için buraya işaretleyici takacağım. Şimdi bir yanındaki tekrar sık iğnenin içine batıp bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu şekilde bir sıra çantanın ağız kısmına ilmek kaydırmamızı yapalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada ben ipimi kopartmıştım. Burada ipimi çıkartıp birleştirmesini yapacağım. Şimdi ilk yaptığım ilmek kaydırmanın burada işaretleyiciyi çıkartacağım. Bakın bu şekilde ikisini birlikte ilmek kaydırmayı battım. Şimdi bu kısa ipimi çantanın arka tarafına aldım. Şimdi son yaptığımda ilmek kaydırmanın bakın sadece üstteki kanadına bu noktaya battım. Tekrar bu kısa ipi iç kısmı almış oldum. Şimdi bu ipi çantanın iç tarafını alacağım. Burada ilmeklerin arasından yürütüp gizleyelim. Fazlasını ipimizin kopartalım. Bu şekilde çantanın ağız kısmının sık iğne ve ilmek kaydırmasını tamamladık. Şimdi sırada çantanın askısını paylaşacağım.
Askının ben bir tanesini hazırladım. Diğer tekini de birlikte hazırlayacağız. Burada sizlere ölçü vermek istiyorum. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Tam 62 santim uzunluğunda askımı ördüm. Şimdi burada başlangıcı yapacağım. Alttan biraz ip bırakıyoruz. Çantamıza dikmek için kullanacağız. Burada çift kat rafya ip kullanıyorum. Burada rafyanın bakın bir iç tarafından alıyorum. Bir de dış taraftaki ipi bu şekilde alıp çift kat olarak öreceğiz. Burada çift kat yaptığımız için 4 milimetrelik tığla öreceğim. Şöyle göstermek istiyorum. 4 milimetrelik tığla öreceğiz. Alttan birazcık ip bırakıyorum. Çantayı dikecek kadar bir miktar bıraktım. Bakın şu şekilde tığımı aldım ve bunun arasından ipimi çıkartıp burada bir kilit yaptım. Şimdi 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. 2 zincir çektim. Hemen birinci zincirin içine batıp ilmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde sık iğne yaptım. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Hafif ilmeğimi esnettim. Bakın buradaki döndürdüğüm sol tarafta burada bir ilmek var. Kenarda duran. Buna battım. Tekrar buradan ilmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. Tekrar buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi şu şekilde bakın sağ taraftaki kenarda duran burada ilmek var. Şimdi bunu döndürdüğüm zaman sol kenarda kalacak ve bu ilmeklere batacağız. Şimdi bir tur şu şekilde döndürdüm. Bakın bu ilmekler sol tarafta kaldı. Buna bu şekilde batıp ilmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Hafif ilmeği tekrar esnetiyorum. Bakın sağ taraftaki burada 2 tane bir ilmek var. Şimdi bunu sol kenara doğru bakın şu şekilde çevirdiğim zaman sol kenarda kaldı. Şimdi tekrar bu ilmeklerin arasına battım. Buradan bir ilmek alıp ilmeği çıkarttım. Tığda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Tekrar hafif ilmeği esnettim. Şimdi bakın sağ taraftaki ilmekleri şu şekilde çevirdiğim zaman sol kenara kaldı. Tekrar bu ilmeklerin arasına battım. İlmek çıkarttım. Tığda 2 ilmek var ve bu şekilde sık iğne yaptım. Tekrar çevirdim. Sol kenardaki kalan ilmeklerin arasına batıp buradan bir ilmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Bakın bu şekilde askımızı öreceğiz. Tekrar çevirdim. Ve ikisini bir ördüm. İstediğiniz uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde askımızı büyütelim. Ben burada 62 santim oluncaya kadar öreceğim. En son burada bitişi de sizlerle paylaşacağım. Askıyı ben 62 santim olacak şekilde uzattım. Şimdi en son burada bitişi bir tane zincir çektim ve ipimi ben yeteri kadar çantaya dikmek için ip kopartmıştım. Ve buradan ipimi çıkartıyorum. Bu şekilde askımızı tamamlamış olduk. Şimdi yaptığımız askıyı çantamıza dikeceğiz. Çantanın askısını dikeceğiz. Ben diğer tarafları diktim. Bir tanesi kaldı. Onu da birlikte dikeceğiz. İlk önce buradan sizlere ölçü vermek istiyorum. Kenardan ölçtüğüm zaman bakın şu şekilde tam düz bir şekilde çantamı koydum. Ve buradan tam sağdan ve soldan 11 santimetre burada pay bıraktım. Bir de orta kısmında ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın burası da 14 santimde burası var. Şimdi ben burada askanın ucunda bıraktığımız iplere burada geniş uçlu iğne kullanıyorum. Burada çantamıza dikmek için kullanacağız. Bıraktığımız ipi şu şekilde çantamı ben diğer tarafına diktiğim için düzgün bir şekilde ayarlıyorum ve arka taraftaki diktiğim benim çantanın askısının tam üzerine denk getireceğim. Bakın bu şekilde ayarlamamı yapacağım. Tam bu noktadan itibaren dikme işlemini yapacağım.
Tam buradaki askının orta noktasından iğnemi battım ve çantanın da bakın ilmek kaydırmanın tam alt noktasından iğnemi buradan çıkarttım. Yani buradaki ilmek kaydırmanın arasına batmıyorum. Görüntü bozulmaması için hemen bir altından battım. Şimdi bir yanındaki boşluktan ve çantanın askının tam ortasındaki yerden iğnemi çıktım. Şimdi tekrar buradan aynı yerden battım ve çantanın ilmek kaydırmanın alt noktasından iğnemi çıktım. Bu şekilde sağlam oluncaya kadar dikme işlemini yapacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi bu ipi gizleyeceğim. Burada çift kat olduğu için tekini çıkarttım ve buradan itibaren önce bir tanesini gizleyeceğim çantamın iç tarafından. Daha sonra da diğer ipimi gizleyeceğim. İpim burada koptuğu için tığla gizlemesini yapacağım. Buradan bir düğüm attım. Şimdi aralardan tekrar ipimi gizleyeceğim. Aynı şekilde bu ipimizi aralardan yürütüp gizleyelim ve fazlasını ipimizin kopartalım. Bu şekilde askımızı diktik. Çantamızı tamamladık. Çantamız muhteşem bir çanta oldu. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşmak istiyorum. Çantanın eni 38 santim ve yükseklik aynı eni gibi, yükseklikte 38 santim. Burada askı boyu 62 santim. Çantamız muhteşem bir çanta oldu. Ben burada çantayı 2 adet yerli yumuşak rafiye ipten kullandım. İkinci yumaktan biraz arttı. Bakın bu şekilde. Her bir ipimiz 150 gramdı. Toplamda bu çanta için 220 gram yerli yumuşak rafiye ip kullanmış oldum. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.